Ve bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Sevgili seyirciler, MC Ana Haber'de bir konuğumuz var. Bu konuları konuşacağız. Engelli Hakları Platformu Başkanı Sayın Muzaffer Sana Bey'in kızı da yürüme engelli. Kendisi hapis yattı çıktı. Şimdi İsviçre'de bu dernek çatısı altında farklı engelleri olan insanlara yardım etmeye çalışıyor. Onların hayatını kolaylaştırmaya çalışıyor. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Nasılsınız? Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Aslında bir konuğumuz daha vardı. Girişte biz ifade etmiştik. Arzu Keçeli Hanım da bizimle birlikte olacaktı. Ancak teknik bir sorun yaşadık. Kendisiyle bağlantı kuramadığımızdan dolayı bugün şu anda sadece Muzaffer Bey ile bu yayını yapacağız. Ama inşallah ilk fırsatta en kısa zamanda Arzu Hanım'ı da yayınımızda görmek istiyoruz. Şimdi sizden başlayalım. Bir KHK'lısınız değil mi Muzaffer Bey? Niçin KHK'lı oldunuz ve kızınız var Pınar Hanım 14 yaşında. Pınar kardeşimiz yürüme engelli. Bir KHK'lı babası olarak hapis yattınız. Ve yürüme engelli kızınız sizi ziyarete gidip gelmeye gayret etti. Bu zorluğu biraz bizimle paylaşır mısınız? Hem duygularınız hem oradaki teknik imkansızlıkları. Ben kurumlarda çalışıyordum. Kurumlar KHK ile kapatılınca ben de KHK'lı olmuş oldum. Daha sonra işte bir cezaevi sürecimiz oldu. Bu cezaevi sürecimizde en çok yaşadığımız problemlerden bir tanesi tabii ki ziyaretlerdi. Kızımın tekerlekli sandalyesi olduğu için zor oluyordu o X-ray cihazlarından falan geçmesi. Bu da gecikmeleri sebep oluyordu. Eşim her seferinde söylediği halde dikkate alınmıyordu ve geç başlıyordu bizim görüşmelerimiz. Ve diğer mağdurlarla birlikte bitiyordu. Yani biz daha kısa görüşme yapıyorduk. Yani tekerlekli sandalyeli bir yakının babasınız ailesini ziyaret için ayrı bir kapı, ayrı bir platform yok muydu koca hapishanelerde? Yok, ayrı bir platform yok. Kızım bekliyordu, herkesin geçmesini bekliyordu. En son kızımı bırakıyorlardı. Onunla daha çok uğraşacakları için. Aslında onun araması falan daha kolaydı. Hatta kızım orada çıplak aramaya da maruz kaldı yine. Küçük olduğu Kaç halde. yaşında bu çıplak aramaya maruz kaldı? Bu nasıl bir ahlaksızlıktır böyle? 7 7 yaşındaydı. yaşında ve tekerlekli sandalyeyle gelirken maruz kaldığı inanılır gibi değil Muzaffer Evet. abi. Yine 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ydü, eşim beni ziyarete geldiğinde kızım yağmur yağıyordu, hasta. Arabayı içeriye kadar sokturmadılar mesela. Yani normal insanlar bir mağdur olurken engelli insanlar 2-3 daha fazla mağdur olabiliyor. İşte bizim de asıl istediğimiz, gündem oluşturmak istediğimiz, insanlara anlatmak istediğimiz mesele bu. Bu eksikliği görüp birkaç görme engelli arkadaşımız Huntington Engelliler grubunu oluşturmuşlar. Sağ olsunlar. Şimdi aktif bir şekilde devam ediyoruz. İlk gündemimiz Türkiye'deki tutuklu engelliler. Sonra o engelli çocukların tutuklu anne babaları. Yusuf yasası var. Yeni çıktı mesela. Onun diğer engelli çocuklar için de uygulaması için uğraşıyoruz. Hatta bu akşam bir moroda yapacağız Twitter'da bununla alakalı. Mağdurlar konuşacak. Çözüm üretebilecek kişiler konuşacak. Yine biz onlarla alakalı ne yapabiliriz diye düşünüyoruz. Yani derdimiz o, Türkiye'deki engelli insanların bir an önce rahata kavuşması. Tabii normalde zaten hayatları zordu. Bu süreç başlayınca daha da zorlaştı. Ama biz yanlarında bile olsak, onların bir selam bile versek onlar için çok büyük bir değer, yani çok mutlu olurlar. Şimdi onlara biraz daha ayrıntıyla yaklaşmaya çalışalım ama sizin hikayenizde çok orijinal bir şey var sevgili seyirciler. Pınar kardeşim işte babasıyla birlikte başka kimler vardı bilmiyorum göç ettiniz. Siz Yunanistan'a geçtiniz.
Yani hani Evet. yürüyerek geçenler var, botla geçenler var, yüzerek geçenler var ya da işte Ege'den geçenler var. Siz tekerlekli sandalyeyle geçtiniz. Biraz özetler misiniz? Bu nasıl oldu? Biz belki de tekerlekli sandalyeyle geçen ilk ve tek kişiyiz. Ee, Biraz delilik diyor çevremizdeki insanlar ama tevekkül ettik, çıktık yola. Allah yardım etti. Bir arkadaşımız Pınar'ın tekerlekli sandalyesini omuzladı. Ben Pınar'ı omuzladım. Annesi, ablası, diğer başka bir arkadaş çantalarımızı, o medikal malzemelerimiz için çantalarımız vardı. Onları omuzladı. Su bizi çok yordu. 3 saat suda kalmak zorunda kaldık. Ee, Sonra biz karaya çıkınca o teller, dikenler, yokuşlar hiç bize şey olmadı yani engel gelmedi. Sonra yine Allah bize yardım etti. Çok fazla yürüyecek yolumuz da olmadı. Normalde orası planlanmayan bir yerdi yani. Planlanan Hı yer hı. daha güzel bir yer diye düşünüyorduk. Orası olmayınca bize Allah daha güzel bir yer nasip etti. 2-3 dakika yürüdük yürümedik yola çıktık. Sonra zaten askerler bizi aldılar. Yine Pınar'ın yüzüstü hürmetine belki bize çok iyi davrandılar yani. Hı hı. Böyle ilk başta silahla ateş falan ettiler. Korktuk biz. Ondan sonra ama sonradan bize çok iyi davrandılar yani. Yani bu nasıl bir yönetim, nasıl bir sistemdir ki bir öğretmeni, bir kurumu kapatıyorsunuz, engelli çocuğuyla onu göçe zorluyorsunuz filan. Yani ve siz geçtikten sonra Türkiye'ye küsmediniz, insanlara küsmediniz ve oradaki insanların işini kolaylamak için, özellikle kızınız gibi kardeşlerimizin işini kolaylamak için bir sivil toplum örgütü içerisinde yer aldınız. Hayatınız önce kolaylaştı mı? Gittiğiniz ülkede, Türkiye ile kıyas ettiğinizde engellilere karşı bakış açısı hem vatandaşın hem de devletin bakış açısını bir kıyas yapabilir misiniz? Maalesef kolaylaşmadı. Burada da bakış açısı çok farklı. İsviçre'de özellikle. Hı hı. Biz bilmiyorduk buranın tabii böyle olduğunu. Engelli bizim engelimizi kabul etmiyor mesela. Buranın yasası var. Diyor ki Hı hı. siz diyor burada engelli doğmadınız. O yüzden engelli bizim haklarımızdan faydalanamazsınız. Ama sosyal bir yaşantı yaşadığımız için Hı hı. burada onlar bize sahip çıkıyorlar. Devlet direkt resmi olarak değil, dolaylı yoldan sahip Hı hı. çıkıyor. Burada da yine mücadele devam ediyor. Yani Hı hı. insanlar her yerde insan, ön yargılar ve engellemeler devam ediyor. Burada da işte bugün hatta sabah bir engelli derneğiyle görüşmem vardı. Hı hı. Bakış açıları çok farklı. Yani hmm, hani size zaten bu veriliyor falan yeter gibi bir düşünceleri var. Çok yanlış. Halbuki uluslararası haklar var. Hı hı. Onlar görmezden geliniyor. Hatta İsviçre'de 100 bin imza toplandı İsviçre'nin bu yasayı uygulaması için. Hı hı. Ama mücadeleye devam. Buranın tek güzelliği güvende olmamız. Güvende olduğumuza inanmamız yani. Evet, bir hapis riski yok, çıplak arama riski yok en Evet. azından. Hukukun üstünlüğü böyle bir şey. Nerede uygulanmıyorsa, ister Amerika olsun, ister Finlandiya, İsviçre olsun, orada mücadeleye devam etmek, yorulmamak gerekiyor. Keşke daha fazlasını yapabilsek biz de medya olarak.